Türkiye'den Örgümü Dediniz kanalımdan dünyadaki tüm dostlara selamlar, sevgiler, saygılar. Örgümü Dediniz kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bu videomda tığ işi altıgen parçalardan oluşan, motiflerden oluşan bu güzel hırka çalışmasının nasıl yapıldığını sizlere anlatmak ve paylaşmak istiyorum. Umarım sever ve beğenirsiniz arkadaşlarım. Gördüğünüz gibi boyu biraz küçük, böyle küçük kızımız için yaptım. Ama bunu tabii daha da büyütebilirsiniz arkadaşlarım. İçindeki elbisemizi ise şöyle sürpriz olarak kalsın. Bir sonraki videoda inşallah sizlere anlatacağım, paylaşacağım arkadaşlarım nasıl yapıldığını onun da ve böylece bir güzel takım yapmış olacağız. Şöyle arkasında bir gösterelim. Evet arkadaşlarım bakın. Arkası da bu şekilde duruyor. Şöyle bir güzellik yapacağız şimdi. Gelin nasıl yapıldığına hep birlikte geçelim arkadaşlarım. Evet arkadaşlarım, altıgen motifin yapımına hemen başlıyoruz. Daha önceden altıgen olarak yapmış olduğum farklı modeller de var. Bu defa şöyle fıstık modelini kullanarak yaptım arkadaşlarım, yapacağım. Diğer parçayı da tamamladıktan sonra. Modelimi hırkamı yaparken kullanmış olduğum ipim 36 numara. Tığım ise 3,25 milim oldu arkadaşlar. Evet, şimdi şöyle kenara alalım. Ve hemen bununla başlayalım. Şöyle bir halka yaptık, içerisine giriş yaptık, şöyle tutuyorum ve bir tane zincirle sabitliyorum. Daha sonra bir miktar yükseliyorum, şu şekilde arkadan aldım, öne geçirdim. 1 2 3 tane ikili trabzanımı yaptım. Sonra arkadaşlar tekrar 1-2 zincir çekiyorum, üzerine bir alıyorum, 3 tane ikili trabzan yapıyorum. 1 2 3 6 tane olana kadar bu şekilde devam ediyoruz. O yüzden şu halkayı birazcık büyük bırakın arkadaşlar. 2 zincir, 3 tane ikili trabzan şeklinde devam ediyoruz. 2 3 1 2 zincir, 1 2 3 1 2 zincir, tekrar 3 tane ikili trabzan. Bir, iki, üç, dört, beş, bir, iki zincir, tekrar 3 tane daha yapalım. Şimdi bunu iyice sıkılaştırıyorum. 6 tane yerim oldu. 1 2 3 4 5, bu son yerimiz. 2 zincirim, bir tane zincir çektik, şöyle üzerine bir aldım, şuradan giriş yapıyorum. Bakın tam üst tepe noktasından girişimizi yapıyoruz. Alttaki ipimizi de alalım şöyle yukarıya. Şöyle bir tane çakma sık iğne yapıyorum buraya, 2 zincir gibi olsun diye. Şimdi bunu da yaptıktan sonra burayı iyice sıkılaştırdım arkadaşlarım. Şöyle bir tane zincir çektim. Tekrar dönüyorum şöyle arkadan. Birinciyi yaptım. 2 3. Yine 3 tane ikili trabzan yapıyorum buraya. Sonra üzerine bir alıyorum. Hiç zincir çekmeden. Bakın şuradan, bu ortadaki yerden giriş yapıyorum. Şuradan şöyle 1 2 3 3 tane buraya topladıktan sonra hepsini birlikte çekiyorum ve bunu birleştiriyorum bu şekilde. Üzerine bir aldım, ikinci köşeme geçiyorum. 1 2 3 1 2 zincir, tekrar 3 tane aynı yere ikili trabzan yapıyorum. 1 2 3. Sonra üzerine bir alıyorum. Bakın şu hemen ortasındaki yerden, belinden bu şekilde giriş yapıyorum. Bakın şöyle tekrar göstereyim. Ortası şuradan şu şekilde giriş yapıyoruz. 1 2, üzerine alıp 3. Şöyle alarak topladık. Sonra bunları birlikte çekiyoruz önce şöyle. Sonra da bu ikisini çekiyoruz. Sonra üzerine bir aldık. Diğer tarafa geçip hemen oraya 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. Sonra 2 zincir, tekrar 3 tane ikili trabzan yapıyoruz.
1, 2 ve 3. Sonra üzerine bir alıp yine bu ortadaki yerden giriş yapıp buraya fıstığımı yapıyorum. 1, 2 ve 3. Evet, devam ediyoruz şimdi. Yine köşemize 3 tane ikili trabzan, 2 zincir, tekrar 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. Tekrar bir aldık. Buradan giriş yapıp şöyle fıstığımızı yapıyoruz. Sonra tekrar köşeye devam ediyoruz. Şöyle oluyor bakın arkadaşlar. Son yerimize de bu şekilde yine fıstığımızı yapıyoruz. Sonra buraya 3 tane ikili trabzan yapıyorum. 1, 2, 3. Bir tane zincir çektim. Yine üzerine bir alıyorum. Buradan girişimi yapıyorum. Ve buraya bir tane şöyle çakma sık iğne yapıyorum. Görüntümüz bu şekilde oluyor arkadaşlar. Şimdi diğer sıraya geçelim. Şöyle hemen arkadan aldım. Birinciyi yaptım. Yanına yine alttaki gibi 2 tane daha yapıp köşemin yarısını oluşturmuş oluyorum. Sonra devam ediyorum. Üzerine bir aldım. 3 taneyi tamamladıktan sonra bakın yanındaki bir alt sıranın köşesindeki yerin hemen bu içerisinden giriş yapıyorum. 1, yine 2, 3 tane topluyorum önce. 3. Şöyle birleştiriyorum. Sonra üzerine bir alıyorum. Bakın şu aradaki hemen şuradan başlıyorum. 1, 2, tam tepesine fıstığımızın 2, bir de yanına 3. Bakın şu araya, şuraya 3 tane ikili trabzanımızı yapıyoruz. Sonra bir tane doluyoruz üzerine ve bu ortadan giriş yapıp buraya 1, 2, 3. 3 de topladım ve çektim hepsini. Sonra üzerine bir alıyorum, köşemi yapıyorum. Köşe hiç değişmiyor arkadaşlarım. Hep aynı. 3 tane ikili trabzan, sonra 2 zincir, sonra tekrar 3 tane ikili trabzan. 2 ve 3. 1, 2 zincir, tekrar 3 tane daha. Sonra üzerine bir aldık. Bakın şu hemen ortadan giriş yapıyoruz. 1, 2, 3. Şöyle tamamladık ve şimdi şu aradan bakın girişimi yaptım. Birinci ikili trabzanımı 2'yi yapıyorum ve 3'ü yapıyorum. Şöyle. Sonra tekrar üzerine alıp buraya fıstığımızı yapıyoruz.
Evet, birleşim yerine geldim arkadaşlarım yine. Burada yine az önceki sıralarda yaptığımız gibi devam edeceğiz. Önce köşeye 3 tane ikili trabzanımızı yapacağız. Önce birleştirelim. Şöyle üzerine bir aldım. Buradan girişimi yaptım. Şu şekilde yine şöyle yükselip arkadan alıp öne getiriyorum. Bir tane ikili trabzanımı yapmış oluyorum. 1 2 yanına, sonra üzerine bir aldım. Hemen bakın şu boşluktan giriş yapıyoruz yine böyle az önceki yaptığımız gibi. 1 2 3 tane buraya fıstığımızı yaptık. Şöyle bir tane. Sonra 3 tanesini yine ikili trabzan yapıyoruz. 1 2 3, sonra yine fıstığımızı yapıyoruz aradaki yerimize. Üzerine bir aldık. Bakın bu alt sırada 3 tane ikili trabzanı yapmıştık. Şöyle hemen buradan ilkinden şöyle ortasından giriş yapıyorum. 1 2 ve 3. 3 tane yaptıktan sonra topladım. Hepsini birlikte aldım. Sonra hemen yanına şöyle 3 tane ikili trabzan yapıyoruz yine. 1 2 ve 3. Sonra buraya ortaya giriş yapıp 1 2 3 tane den oluşan bir fıstık yapıyoruz. Sonra köşeye geçtik. Köşeye yine 3 tane ikili trabzanımızı yapıp, evet, 3 tane yaptıktan sonra 2 tane zincir çektim. Tekrar 3 tane daha ikili trabzanımı yapıyorum. Evet arkadaşlarım, katladığınız zaman görüntümüz bu şekilde oluyor. Şöyle de açtığımız zaman altıgenlerden oluşan bir motif çalışması yapacağız. Şimdi gördüğünüz gibi bu küçük, bunu böyle iki köşesini birleştiriyoruz şöyle hemen yanındakiyle. Daha sonra ben size göstereceğim ama şimdiden şöyle fikriniz olsun. Şöyle bakın, koyduğumuz zaman yine aynı büyüklükte olduğu zaman karşısına getirip ekleyeceğiz bunu. İlk defa belki rastlayan arkadaşlarım olabilir. Bunu ben 11 sıra yapmışım. Kime yapacaksanız arkadaşlar, büyüklere de yapabilirsiniz tabii. 46 48 bedene kadar, 50 bedene, bütün bedenlere yapabilirsiniz yani. Şuradaki sayıyı artıracağız. Burada da önemli olan, bu yapacağınız kişinin yakasından kol altına kadar bir ölçü yetiyor arkadaşlarım sizlere. Evet, şimdi sadece bu kadar. Böyle devam edelim ve bununla aynı boya geldiğinde artık birleştirme işlemine geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlarım, bu parçamı, bakın bu motifimi de şu şekilde tamamlamış oldum. Şöyle altıgen bir motif arkadaşlar. Şimdi bunu katlamasını sizlere göstermek istiyorum. Şöyle burası kol ucuna denk gelsin. Şu iki ucu arkadaşlar, iki ucu şu şekilde tutuyoruz ve şöyle yapıyoruz. Bakın şöyle yaptığımızda kol, yan, arka gördüğünüz gibi oluşmuş oluyor. Şimdi ben bunu size eklemesini göstereceğim arkadaşlarım. Şuraya şu şekilde bir işlem yapmıştım. Uçlarını bakın, şu ön kısmının kenar alt kenarına şuradan böyle bir işlem yaptım. Onu göstereceğim sizlere. Bir de eklemesini göstereceğim. Şimdi bu tarafı şöyle tuttuğumuz zaman önü olduğu için diğer tarafı da burayı yapacağız. Burayı ön taraf yapacağız. Şöyle hemen başlayalım. Eklemeyi göstereyim önce sizlere. Bunu arkadaşlarım şeyin arkasını çevirdim. Şöyle. Arkada da aynı şekilde gördüğünüz gibi iki ucu birleştirdik. Şimdi bakın şu ucundan, köşesinden giriş yapıyorum. Şöyle kaydırarak bağladım. Sonra ikisini şöyle denk getirdim arkadaşlarım. Bakın karşılıklı ikileri denk getiriyoruz. Şuradan şöyle giriş yaptık. Buradan da yapıyoruz ve kaydırma yöntemiyle devam ediyoruz.
Şöyle göstereyim. Bakın şurada yerimiz var zaten. Hemen karşısındaki yerden de giriş yapıyoruz. Ve şöyle kaydırarak ekliyoruz arkadaşlarım iki parçamızı. Bunu fazla sıkı yapmayın, büzmesin. İğne yardımı ile de dikebilirsiniz arkadaşlarım. Bu şekilde. Son diğerine bakayım hemen şöyle. Son bakım ense oyuntusu için şöyle 1, 2, 3 tane, yani kenarla birlikte 3 tane fıstık bırakacağız. Daha sonra şöyle arkadaşlarım 1, 2, şurası, evet 2 tane arkadaşlarım bırakmışım. Bunda da aynı şekilde yer bırakana kadar devam ediyoruz. Bu şekilde ense boşluğunu oluşturmak için, yaka yerini oluşturmak için. Şöyle devam edelim şimdi. Bu parçayı son iki kalana kadar devam ettirelim. Yani şöyle şuradan başlayacağız. Şuraya kadar devam edeceğiz ekleme işlemini. Şimdi bakın 1 2, bunda da aynı şekilde 1 2 tane şöyle fıstığı bıraktım ve şuradan tekrar bir tane daha alıyorum ve şu şekilde eklememi yapmış oluyorum. Evet, ekleme işlemini bu şekilde tamamladık arkadaşlar. Şimdi bunu kesebiliriz. Şöyle bakın şöyle bir görüntü elde ediyoruz burada. Sonra bu kenarındaki fıstık işlemini yapmaya geçiyorum. Hemen buradan başlıyorum. Altına bir iki sıra daha yapmayı düşündüğüm için burayı yapmadım arkadaşlarım. Şimdi buradan başlayalım. Şu köşeden girişimi yapıyorum. Ve buraya tutundum. Bir tane zincirimi çektim. Biraz yükseldim. Şu şekilde yaptım. Ve şöyle topluyorum. 1, 2, 3 tane. Birleştiriyorum. Geliyorum. Bakın. Hemen şu atlıyorum burayı. Önü böyle düzgün dursun diye yaptığımız bir işlem olacak. Şöyle birleştirdim. Sonra yine bir tane zincir çektim. Biraz yükseldim. Üzerine bir aldım. 1, 2, 3 tane topladım ve yine devam ediyorum. Bakın şöyle fazla böyle sıkmadan, kasmadan olacak şekilde bir tane zincir çekip tekrar devam ediyorum. 1 2 3, sonra birleştiriyoruz şöyle şu şekilde arkadaşlarım. Bu yaka kısmının buraya gelene kadar, şu kısmına gelene kadar devam ediyoruz.
Evet, şimdi burayı da tamamladım. Bakın şöyle çevirdim. Şimdi bu arka kısmından bu iki parçamızı birleştirelim arkadaşlarım. Şöyle yine az önce kol kısmını yaptığımız gibi bir işlem yapacağız. Şöyle tuttum. Onun köşesindeydim. Bunun da köşesine geçtim. Hemen şu şekilde eklememe başladım. Şöyle aldım. Diğerinden de birleştirdim. Burayı da ekledikten sonra şimdi kol kısmına geçeceğiz arkadaşlarım. Ben kollarını biraz uzatmıştım. Şöyle göstereyim. Bakın arka birleşimimiz de bu şekilde oldu. Şimdi kolunu biraz uzatacağım. Aynı bunda yaptığım gibi bu kolunu da uzatacağım. Bunu dilediğiniz uzunlukta yapabilirsiniz. Altını da dilediğiniz kadar uzatabilirsiniz. Aynı modeli tekrar ederek. Şöyle koltuk altında gelen, bakın şuradan girişimi yapıyorum. Koltuk altına gelen yerim arkadaşlar. Hiçbir azaltma eksiltme yapmadan şu şekilde bağladım. Bir tane zincirimi çektikten sonra yine aynı modeli uyguluyorum. 2 3 tane topladım. Birleştirdim. Sonra araya 3 tane ikili trabzanımı yapıyorum. Şöyle bakın, buradan girişimi yaptım. 1 2 ve 3. Sonra üzerine bir aldım. Yine buradan girişimizi yapıyoruz. Aynı modeli tekrar ediyoruz. Bunu dediğim gibi dilediğiniz uzunluğa gelene kadar devam ettirebilirsiniz arkadaşlar. Şöyle bolero tarzında olduğu için benimki bu kadar yeterli. Bakalım kaç sıra yapmışım. Şöyle hemen bunu da sayayım, söyleyeyim sizlere. Şuradan itibaren 1 2 sıra şey olarak gözüküyor. 1 2 3 sıra arkadaşlar. 3 sıra yapmışım. Şimdi bunu da aynı şekilde 3 sıra yapacağım. Daha sonra bakın şu köşeden giriş yapıp dilediğimiz kadar burada uzatma işlemini yapabiliriz alt kısmını arkadaşlarım. Şuradan başlayıp böyle yine aynı fıstıklarımızı yapıp gelip sonra tekrar fıstıklarımızı yapıp giderek geri dönebiliriz. Yani burayı da önlü arkalı tersi düzlü yapmamız gerekiyor. Dilediğiniz kadar burayı da uzatabilirsiniz aynı modeli arkadaşlarım. Evet, şimdi arka birleşimimizi de yaptık. Böyle kolunu da uzatıp kenarına yine burada yaptığımız işlemi uyguladık. Bakın şöyle ve hırkamız kullanıma hazır hale gelmiş oluyor arkadaşlarım. Evet, şimdi bunları da tamamlayalım. Evet arkadaşlarım, hırkamın önüne şöyle bir de ip yaptım. İp görünümlü aynı fıstıklardan oluşan bir bağcık yaptık ve şu şekilde bağlayacağız bunu. Bağlamadan da direkt kullanabilirsiniz ya da bir düğme de dikebilirsiniz ama bu gayet böyle şık duruyor. Onu da şu şekilde yapıyoruz arkadaşlar. Şöyle yapacağımız yerin hemen şeyinden girişimizi yapıyoruz. Sadece göstereceğim. Buraya yapmayacağım başka. Çünkü içindeki elbisemizin görünmesini istiyorum. Şöyle bağladım. Biraz yükseliyorum. Bir tane zincir çektim. Biraz yükseldim. Sonra girişimi yapıyorum. 1 2 3 ve şu şekilde alarak bağlıyorum. Bunu şuradan tuttum. Şöyle şu şekilde bağladım. Bir zincir çektim. Biraz yükseldim. Üzerine bir aldım. Bakın bu şekilde girişimi yaptım. 2 ve 3. Sonra tutuyorum. Bunu alıyorum ve birleştiriyorum. Bu şekilde arkadaşlar bir tane zincir çekelim. Sonra devam edelim. Dilediğiniz uzunlukta yapabilirsiniz bunu. Şöyle 1 2 3. Bunu tuttuk. Bakın şöyle. Sonra birleştiriyoruz ve devam ediyoruz. Bir zincirle tekrar yapıyoruz. Ben buna 10 tane yaptım arkadaşlarım. Siz de o şekilde de yapabilirsiniz. Daha uzun isterseniz daha uzun da yapabilirsiniz. Evet arkadaşlarım, kollarının kenarlarında bu şekilde yaptıktan sonra hırkamız hazır hale geldi.
Umarım sevmiş ve beğenmişsinizdir arkadaşlarım. Yapacak olan arkadaşlarıma şimdiden kolaylıklar diliyorum. Örgümü dediniz kanalıma abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı, paylaşımda bulunmayı unutmazsanız çok mutlu olurum. Bir dahaki en farklı, en değişik örgü model, teknik ve tasarımlarında görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar.